Şöyle bir evren düşünün, her şeyin demir gibi sağlam yasalarla işlediği, yaptığınız her hareketin, verdiğiniz her kararın aslında sizden çok önce başlamış bir neden-sonuç zincirinin sadece bir halkası olduğu bir evren. Şimdi bir de kendi zihninizi düşünün. Tam şu an bir sonraki adımı tartar, seçenekleri değerlendirirken hissettiğiniz o özgürlük hissini. İşte bu ikisi arasındaki o muazzam gerilim, felsefenin en eski ve en zorlu sorularından birini ortaya çıkarıyor. Bu soru var ya, hepimizin hayatının bir noktasında kendine sorduğu o temel soru. Verdiğim kararlar gerçekten bana mı ait? Yoksa ben, replikleri çok önceden yazılmış bir oyunda sadece rolünü oynayan bir aktör müyüm? Gelin bu meselenin köklerine inmek için antik dünyaya, çok eskilere doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte bu noktada sahneye Epikuros çıkıyor. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış bu büyük düşünür, evreni anlamak için tanrılara ya da mitlere değil, maddenin en temel, en küçük yapı taşına bakıyor. Onun için bu devasa felsefi sorunun cevabı, evreni oluşturan o bölünemez parçacıklarda, yani atomlarda saklıydı. Peki, Epikuros'un atomları bize nasıl bir evren tablosu çiziyor? İşte işin ilginçleştiği ve dürüst olmak gerekirse ilk başta biraz da ürkütücü olan kısım tam da burası. Çünkü onun çizdiği bu ilk resim özgürlüğe zerre kadar yer bırakmıyor gibi görünüyor. Epikuros'a göre her şey, ama bakın her şey, atomlardan ve onların içinde süzüldüğü boşluktan ibaret. Bizler, şu an oturduğunuz koltuk, yıldızlar, hepimiz bu temel, sonsuz ve değişmez parçacıkların farklı birleşimleriyiz. Felsefesinin temeli basit. Hiçbir şey yoktan var olmaz ve var olan hiçbir şey de tamamen yok olmaz. Sadece atomlar yer değiştirir. Bu atomların 3 temel özelliği var: şekilleri, büyüklükleri ve ağırlıkları. Özellikle bu sonuncusu, yani ağırlık, Epikuros'un hocası Demokritos'un teorisine yaptığı çok kritik bir ekleme. Ve bu küçücük görünen ekleme aslında her şeyin başlangıç noktası olacak. Şimdi gözünüzde canlandırın. Sonsuz bir boşluk ve bu boşlukta sonsuz sayıda atom. Bir yağmur gibi hepsi aynı hızda, birbirine asla değmeden mükemmel bir paralellikte dümdüz aşağıya doğru düşüyor. Ağırlıkları yüzünden gerçekleşen bu hareket asla değişmeyen katı bir doğa yasası. Ne bir sapma var ne bir tesadüf. Kusursuz ama bir o kadar da sıkıcı bir düzen. İşte geldik en can alıcı noktaya. Eğer evrenin en temel düzeyi böylesine mekanik, böylesine öngörülebilir bir şekilde işliyorsa, atomların bu sonsuz ve birbirine dokunmayan düşüşünden nasıl olur da karmaşık dünyalar ve daha da önemlisi seçim yapabilen bizler ortaya çıkabiliriz? Bu sistem aslında kaderin ta kendisi ve bu sistemde özgür iradeye yer yok gibi duruyor. İşte tam bu felsefi çıkmazın ortasında Epikuros, düşünce tarihinin en radikal, en dahiyane ve belki de en çok tartışılan fikirlerinden birini masaya koyuyor. O determinizmin, o kaderciliğin demir zincirlerini kıran küçücük ama devrimci bir hareket, sapma. Sapma ya da Latince adıyla klinemen, bir atomun o mükemmel dümdüz düşüş rotasından anlık, milicik ve en önemlisi nedensiz bir şekilde ayrılması demek. Ne zaman, nerede, hangi atomun sapacağını asla bilemezsiniz. Bu, evrenin o katı düzenine sızmış, her şeyi mümkün kılan küçücük bir belirsizlik anı. Bir nevi kozmik bir hıçkırık. Peki bu minicik sapma ne işe yarıyor? Aslında her şeye. Çünkü eğer bu sapma olmasaydı, atomlar sonsuza dek birbirine paralel düşer, asla çarpışmaz, asla birleşemezdi. Dünya olmazdı, biz olmazdık. Sapma işte o ilk çarpışmayı mümkün kılıyor. O ilk çarpışma da diğerlerini tetikliyor ve atomların birleşerek dünyaları, yıldızları ve en sonunda biz canlıları oluşturduğu o büyük kozmik dansı başlatıyor. Epikuros'un bu muhteşem fikrini bize aktaran Romalı şair Lucretius, bağlantıyı harika bir şekilde kuruyor. Diyor ki, eğer atomlar bu sapma hareketiyle kaderin o demir yasalarını kırmasaydı, o zaman biz insanların içindeki bu özgür irade nereden geliyor diye soruyor. Yani fiziksel dünyadaki bu rastlantı bizim felsefi özgürlüğümüzün kapısını aralıyor. Tamam, atomik seviyede bir sapma var, anladık. Ama bu mikroskobik olay bizim sabah hangi kahveyi içeceğimize karar vermemiz gibi son derece büyük bir eylemi nasıl açıklayabilir ki? İşte Epikuros'a göre her şey zihnimizin en derinliklerinde başlıyor. Bakın süreç nasıl işliyor. Bizim zihnimizde, ruhumuzda, evrendeki her şey gibi çok daha ince ve hareketli atomlardan oluşur. İşte özgür bir eylemin ilk kıvılcımı bu zihin atomlarından birinin nedensizce sapmasıyla çakılıyor. Bu atomik sapma bizim istenç ya da irade dediğimiz şeyi, yani bir şeyi yapma niyetini doğuruyor. Bu niyet bir sinyal gibi bütün bedene yayılıyor ve sonunda eylem olarak dışa vuruluyor.
Gördüğünüz gibi atomik bir belirsizlik bilinçli bir harekete dönüşüyor. Yani anlayacağınız özgür irade gibi felsefi bir kavramın Epikuros'un sisteminde son derece somut, fiziksel bir temeli var. O, zihnimizin içindeki atomların öngörülemez yaratıcı hareketinden başka bir şey değil. Kaderin kuklaları değiliz. Çünkü bizi oluşturan en temel parçacıklar bile katı bir kadere boyun eğmiyor. Lucretius bunu iki harika örnekle anlatır. Birincisi, yarış başlarkenki atlar. Bariyer açıldığı an bir makine gibi fırlamazlar değil mi? Zihinlerindeki o koşma iradesinin tüm bedeni harekete geçirmesi için bir an geçer. İşte o an atomların sapıp yeni bir hareket başlattığı andır. İkincisi de sizi biri ittiğinde olan şeydir. Bedeniniz belki sürüklenir ama zihniniz devreye girer, atomlarınız sapar ve bu dış güce karşı koyarsınız. Yani özgür irade hem yeni bir şey başlatma gücüdür hem de dayatılan bir şeye direnme gücü. İyi ama Epikuros neden bütün bu zahmete girdi? Neden atomları saptırmak gibi karmaşık bir teori geliştirdi? Çünkü onun felsefesinin nihai amacı evreni açıklamak değildi. Mutlu yaşamın sırrını bulmaktı ve mutlu bir yaşam, ahlaklı bir yaşam demekti. Ahlak ise özgürlük olmadan düşünülemezdi. Bu sözü meselenin onun için ne kadar hayati olduğunu gösteriyor aslında. Epikuros için her şeyin önceden belirlendiği bir kadere inanmak bir tür zihinsel kölelikti. Ve bu kölelik insanın mutluluğunun önündeki en büyük engeldi. Kadercilikten o kadar nefret ediyordu ki, kaderin o acımasız zorunluluğuna inanmaktansa tanrılarla ilgili masallara inanmayı tercih ederim diyordu. Kısacası özgür irade onun ahlak sisteminin temel direğiydi. Çünkü Epikuros'a göre mutlu yaşam doğru hazları seçip acıdan kaçınma sanatıdır. Bu seçimi yapabilmek için özgür olmanız gerekir. Yaptıklarımızdan sorumlu tutulabilmemiz, övülmemiz ya da yerilmemiz için de özgür olmalıyız. Ve en önemlisi felsefesinin nihai hedefi olan o sarsılmaz ruh dinginliğine yani ataraksiyeye ulaşmak için kaderin o ağır zihinsel yükünden kurtulmuş olmalıyız. Yani sapma teorisi bir nevi mutlu bir hayatın fiziksel garantisidir. Epikuros'un çözümü dahiyaneydi. Determinist bir evrende özgürlüğü yer açmak için en temel seviyeye, maddenin kalbine küçücük bir belirsizlik yerleştirdi. Bugün kuantum fiziğinin olasılıksal doğasını, sinir bilimin karmaşık sistemlerini düşündüğümüzde biz de benzer sorularla boğuşmuyor muyuz? Acaba 2300 yıl önce sadece akıl yürüterek atomları saptıran bu filozof, evrenin işleyişi hakkında bilimin çok çok sonra yeniden keşfedeceği temel bir gerçeğe mi parmak basmıştı? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.